Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Lacoste kumaşından polo yaka tişört dikimini göstereceğim. Bu yakayı istediğiniz gibi pijamalarda, tişörtlerde kullanabilirsiniz. Ben şu anda erkek bedeni çalışıyorum. Kumaşımı 2 kat olacak şekilde katladım ve ön bedenimi kumaş katına yerleştirdim. Etek ucuna ben biraz daha pay vereceğim. Kalıbımı biraz uzatacağım. Bu kalıp birazcık kısa. 3 santim kadar uzatıyorum. 2 santimde dikiş payı ekliyorum. Kenarlarına da 1 santim dikiş payımı vererek ön bedenimi kesiyorum. Yine kumaşımı 2 kat olacak şekilde katladım ve arka bedenimi kumaş katına yerleştiriyorum. Aynı şekilde etek ucuna toplamda 5 santim pay ekledim dikiş payımla beraber. Kenarlarına da birer santim payımı vererek kesimimi yapıyorum. Kolumu kısa kol olarak çalışacağım. Koltuk altından bir 5 santim kadar inmeniz yeterli olur. Kolumun kenarlarına 1 santim, kol ucuna da 1 santim payımı veriyorum. Hatta pay vermeseniz de olur çünkü ribana ekleyeceğiz zaten. Kolumu gösterdiğim gibi ikiye katlıyorum. Ve bu kola doğru inen yerine çapraz bir şekilde indireceğim. Kalıbım da düz bir şekildeydi. Kısa kol olduğu için birazcık sarmasını istiyorum. Kumaşım zaten esnek. Patım için kumaşıma tek kat olacak şekilde kalıbımı yerleştirdim. Kenarlarına pay vermedim. Üstüne ve altına 2'şer santim payımı vererek kesimimi yaptım. Ölçülerini de birazdan size göstereceğim. Patımın ölçüleri bu şekilde. Uzunluğunu ben 12 santim olacak şekilde yaptım. Dikiş payımla beraber 15 santim. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kenarlarına pay vermedim. Sadece üstüne ve altına verdim. Toplamda dikiş payı ile beraber 15 santim. Ama ben 12 santimlik bir pat yapacağım. Şimdi ön bedenimin arkasını telaladım ve patımı da aynı şekilde telaladım. Burada telalamak çok önemli. Çünkü çıt atacağımız için kumaşta açılma oluyor. Patımı telaladıktan sonra kalıbımın üstündeki çizgileri aynen kumaşıma aktardım ve çizdim. Birebir aynısını yapmanız gerekiyor. Şimdi ön bedenime bir çıt aldım. Ön bedenimin sağına ve soluna 1,5 santim sağına 1,5 santim soluna olacak şekilde çizgiler çiziyorum. Çünkü patım toplamda 3 santim. Tam ortada olması için 1,5 sağına 1,5 soluna veriyoruz. Ve patımızı istediğimiz uzunluğu çiziyoruz. Üstte gördüğünüz gibi bir de dikiş payımız var. Onu dahil etmeyi unutmayın. Üstteki dikiş payı ile beraber toplamda 13 santim. Ben 14 santim olarak çizmişim. Birazdan düzelteceğim onu. 13 santim olarak yapacağım. Aynı şekilde patımı da üst dikiş payımı da hesaba katarak 13 santim olacak şekilde çiziyorum. Bu 3 santimlik kısmı çizdim. Alttaki çizdiğim çizgi ile üstteki çizdiğim çizgiler birebir üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi az önce dediğim uzun yaptığım yeri kısaltacağım. 13 santime kadar kısaltıyorum. Bu patı bu arada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama 12 santim bence gayet ideal oldu. Tam çizgilerin üst üste geldiğinden emin oluyorum. Alttaki çizgimle üstteki çizgim. İğnemle kontrol ederek ilerliyorum. İğneledikten sonra gösterdiğim yerden dikiyorum. Buradan ve bu kısımdan dikkatli ve düz bir şekilde dikiyorum. Diktikten sonra
Bu 3 santimi 1,5 santim olarak çiziyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Alttan 1 santim yukarı çıkıyorum. Ve köşe kısımlarla 1 santimi birleştiriyorum. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Alttaki kumaşımla beraber kesiyorum. Köşe kısımlara iyice çıt atmanız burada çok çok önemli. Dikişe girmeyin ama dikişe çok yakın kesin. Bu şekilde çıtlarımı atıyorum. Attıktan sonra patımı gösterdiğim şekilde katlıyorum. Tam ortada iki kenarı birleştiriyorum. Bu arada kenarlarını overlock da çektim. Birleştirdikten sonra daha düzgün yapabilmek adına ütülüyorum. Bu arada uçan kalemi kullanırken dikkat edin lütfen uçuyor mu uçmuyor mu diye. Çünkü daha önce benim başıma geldi. Uçmadı yani kalem. Şimdi patlarımı gösterdiğim şekilde birini alta birini üste gelecek şekilde katlıyorum içe doğru. Zaten kendisi otomatikmen katlanıyor. Düğme gelecek yerlere şimdilik iğneliyorum ve düzeltiyorum. Bu kısımda bir üçgen oluştu. Bu üçgeni buradan dümdüz bir şekilde dikeceğiz. Yine burayı da dümdüz olacak şekilde dikmek çok önemli. Çünkü dışarıdan nasıl dikerseniz öyle gözüküyor. Yine bir ütülüyorum. Ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Evet, patımızı diktik. Buradaki fazlalık olan kısmı kesiyoruz. Buraya overlock çekeceğim. Ön parçamla arka parçam yüzleri birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Omuzlarından ve yan dikişlerinden kapatıyorum. Etek ucuna overlock çektim. Etek ucuna verdiğim pay kadar işaret alıyorum. Ben 2 santimlik bir pay verdim. Daha sonra işaretlediğim yerlerden içeriye kıvırıyorum ve buradan dikiyorum. Koluma uygun olacak şekilde ribana kesiyorum. Dışarıdan görünüşü yani bitmiş hali benim 1 santim olacak. Toplamda 4 santimlik ve ribananızın esnekliğine bağlı olarak bir ribana kesiyorsunuz. Benim ribanam bayağı esnekti. Ama ben yine de çok sıksın istemediğim için 5-6 santim kadar eksik kestim kol kalıbımdan. Şimdi ribanamı gösterdiğim gibi ikiye katlıyorum. Ters yüzleri içeride kalacak şekilde, düz yüzü bana bakacak şekilde. Ve kol kalıbımın ucuna yerleştiriyorum. Esneterek iğneliyorum ve buradan dikiyorum. Kol ucuna ribanayı diktikten sonra overlock dikişi çektim ve bu şekilde görünüyor. Şimdi overlock dikişini kola doğru yatırıyorum ve üzerinden bir gaze dikişi geçiyorum. Üst dikişimi de geçtikten sonra kolları yüzü birbirine bakacak şekilde katlıyorum ve yan dikişini kapatıyorum. Overlockların burada üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Yani ribanalar tam denk gelecek. İyice sağlamlaştırma yapıyorum. Ve buraya overlock çekiyorum.
Şimdi kolumu gösterdiğim gibi bedenin içine alıyorum. Yani iki kumaşın da düz yüzleri birbirine bakıyor. Ben her zaman ilk önce omuz dikişlerini birleştiriyorum. Omuz dikişiyle omuz çıtını birleştiriyorum. Daha sonra kolun yan dikişiyle bedenin yan dikişini birleştiriyorum. Ve kalan kısımları da kumaşıma yedirerek dikimimi yapıyorum ve kolum takılmış oluyor. Bu şekilde. Şimdi yakamızın ölçüsünü alacağız. Tam patımın ortasından diğer ortasına kadar, yani ortasından başlayıp diğer ortasına gelene kadar, anladınız ne demek istediğimi, ölçüyü alıyoruz. Benim ölçüm 45 santim geldi ama ribana kullandığım için bu ölçümü 39 santim olarak yaptım dikiş payımla beraber. 39 santime bitmiş hali 7 santim olan, yani dikiş paylarımla beraber toplamda 16 santimlik bir dikdörtgen kesiyorum. Kestiğim dikdörtgeni yüzü birbirine bakacak şekilde katlıyorum ve kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra kenarındaki fazla kısımları ve köşe kısmındaki fazlalıkları alıyorum ve düzüne çeviriyorum. Bu aşamada da yine ütü yapabilirsiniz. Yakamın tam ölçü aldığım yerlerine çıt almıştım. Yani tam 1,5 santimlik çizdiğimiz yere en başından 4 katada olacak şekilde çıtınızı atın. Çıtı attıktan sonra bedene en yakın olan kısma yakamın ucunu yerleştiriyorum. Yani içeriye doğru katlanan kısma değil de üstteki kısma yerleştiriyorum yakamı ve tam çıtın üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi patım 3 santim, üstte kalan 1,5 santimlik kısma, yani yarısına yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra gösterdiğim gibi alttaki yakayı tersinden üste doğru çeviriyorum. Yakanın ucunu temizlemek için yapıyoruz bunu. Şimdi diğer tarafta daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Yaka iki patın arasında kaldı. Bu arada kusura bakmayın, bildirim geldi. Şimdi yakamın arka ortasıyla bedenimin arka ortasını birleştiriyorum. Bu kısmı bilerek hiç hızlandırmadım çünkü en çok zorlanılan yer pat ve yaka kısmı. Pat kısmı yine birazcık daha kolay ama yakanın bu uç kısmını temizleme kısmında biliyorum ki zorlananlar var. O yüzden hızlandırmadım. Yakam dediğim gibi ribana kumaş olduğu için birazcık esneterek dikiyorum. Zaten yakamdan kısa kesmiştim. Bu arada ribanayı nasıl kullandığımla alakalı da çok soru geldi. Benim ribanam çok kalın değildi. Kalın ve sert bir ribananız varsa çok tavsiye etmiyorum. Ama benimki yumuşak ve esnekti, o yüzden bir problem olmadı. Bir de inceydi. Şimdi yakamın ucunu gösterdiğim gibi üstte kalan patımın üstüne yerleştiriyorum. Yani bedene daha yakın olan kısma. Yani patımızın 1,5 santimlik kısmına. Sonra patımızı 3 santimden katladığımız zaman 1,5 santim gördüğünüz gibi boşta kaldı. Diğer 1,5 santimlik kısımdan itibaren de yakamız başlamış oldu. Bunu yapmamızın sebebi diktiğimiz zaman yakamız tam bedenin ortasında duracak. Şimdi burayı da yine esneterek dikiyorum.
iğneliyorum ve gösterdiğim yerden de dikeceğim. Yakamı komple iğneledim ve ucundan başlayarak diğer ucuna kadar 1 santimden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi buradaki fazlalık payın bir kısmını alacağız. Köşe kısımları çapraz olarak keseceğim. Patımın ucu tam böyle sivri dönsün diye. Yaka kısmımı da yarım santimden kesiyorum. Şimdi yakamızın arkadan görünüşünü temizleyeceğiz. Yani içten de temiz bir görüntüsü olacak. Ben bu şekilde bir balık sırtı biye kullanıyorum. Biyemi gösterdiğim gibi patımı düzüne çevirmeden iğneliyorum. İğnelediğim yerde tam dikişimin üstü. Bu dikişle yakama yaptığım dikiş tam üst üste gelecek şekilde dikeceğim. Bitirirken de yine aynı şekilde patımın olduğu kısma kadar biyemizi ilerletiyoruz. İlk önce bunu dikiş payıma dikeceğim dediğim gibi bu kısımdan incecik bir şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi alt kısmını kapatacağız. Biyemizi bedene doğru yatırıyoruz. Ve yine buradan da miliminden bir dikiş geçiyoruz. Bu arada ben içine yapıştırdığım teleyi birazcık kalın kesmişim. Siz tam patınızın boyunda yaparsanız daha iyi olur. Biyemi bedenime doğru iğneliyorum. Yani bedenimle beraber dikeceğim. Buradan başlayarak ince bir şekilde bedenime biyeyi sabitliyorum. Hazır kıyafetleri incelerseniz, penyeleri, böyle bu şekilde olan Lacoste tişörtleri mutlaka bu biyelere rastlarsınız ve nasıl dikildiklerine dikkat edin. Bedenin arka kısmında, yakanın altında dışarıda gözüken bir dikiş var. Şu anda biz o dikişi yapıyoruz. İnce bir şekilde diktim. Zaten yakamızı indireceğimiz zaman bu dikiş dışarıdan gözükmeyecek. Yakalarımı da düzeltiyorum. İlik ve düğmenin açılışını göstermedim çünkü video çok uzun olacaktı. Ve tişörtlerimin bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben daha sonra bir tane daha diktim ve gerçekten ikisi de çok çok güzel oldu. Bence mutlaka siz de bu yakayı denemelisiniz. Ben daha sonra bir de pijamalarda deneyeceğim mutlaka. Pijamalarda da gerçekten bu yaka çok çok güzel duruyor. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kalıbın siparişini de Instagram adresimden oluşturabilirsiniz. Instagram adresime açıklamalar kutucuğundan ya da videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.